Planlı eskitme nedir? Hayatlarımızı kredi çekerek ya da borç alarak ihtiyacımız olmayan şeyleri tüketmekle geçiriyoruz. Bu durumun sebebini anlamak için üreticilerin ürünlerin ömürlerini nasıl ve neden kasıtlı olarak kısaltmaya başladıklarını bilmemiz gerekiyor. Bilim ve teknoloji alanında araştırmalar Sanayi 4.0'la birlikte insanlık tarihinde çığır açıcı yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilen ürünlerin daha kaliteli olması, bununla birlikte de daha uzun ömürlü olarak kullanılabilmeleri umulur. Ne var ki piyasaya yeni sürülen ürünler bu beklentiyi karşılamaktan oldukça uzaktır. Teknoloji ilerliyor ama bununla beraber ürünlerin ömürleri kısalarak kaliteleri düşüyor. Vaktiyle evladiyelik diye alınan eşyalar günümüzde birkaç yıl ancak dayanıyor. Yatak odası çekmeceleri elektronik çöplüğe dönmüş durumda. Bunun tesadüf eseri ya da mecburiyetten böyle olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu durum planlı eskitme denilen bir üretim politikasının sonucu. Planlı eskitme, endüstriyel tasarımda bir ürünün belli bir süre sonra eskiyerek veya işlevsiz hale gelerek sınırlı bir kullanım ömrüne sahip olmasını tasarlamak ya da planlamaktır. Garanti süresi henüz yeni dolmuş olmasına rağmen çürüye çıkan çamaşır makineleri, buzdolapları, televizyonlar, sapasağlam görünüyor olmasına rağmen birdenbire çalışmamaya başlayan ve tamirat, parça değişikliği, bedeli yenisinin fiyatından çok daha fazla olan yazıcılar. Sürekli yapılan güncellemelerin ardından 2 yılın sonunda artık yeni çıkan hiçbir programı düzgün çalıştıramadığı için ıskartaya ayrılan akıllı telefonlar. İlk giyişte kaçan çoraplar, bir yıl bile dayanmayan ayakkabılar. Tüm bunlar hiç kimsenin sakınamadığı yaşamın acı gerçekleridir. İnsanların giydiği kıyafetlerin, kullandığı araba ya da eşyaların sosyal yaşamda onları tanımlayan göstergeler haline geldiğini, işlevden ziyade daha fazlasına, daha yenisine, daha teknolojik olanına sahip olma isteğinin baskın olduğunu görebiliyoruz. Ürün ömürlerinin kısalması da işte bu resmin, yani doğrusal ekonomi sisteminin bir parçası. Yıllar içinde tamir, parça değiştirme ve bakıma yönelik hizmetlerin ve bu tür olanakların azaldığını, tamir ettireceğine yenisini al anlayışının hakim olduğunu, bazı ürünlerde planlı eskitme yaklaşımının benimsendiğini görebiliyoruz. Yani tüketim, tüketim ve yine tüketim. Al, kullan, at ve yenisini al. Bunları yaparken de hızlı ol. Romalıların yaptığı yollar bugün hala sapasağlamdır, fakat günümüzde yapılan asfalt çalışmaları 3 ila 5 yıl arasında yenilenmektedir. Bu durum sizce de garip değil mi? Eski İstanbul'da şemsiye tamircileri vardı. Evladiyelik şemsiyeler arıza yaptığında hemen gidip yenisi alınmaz, tamir ettirilirdi. Şimdi ise her yağmur yağdığında çöpler kırılmış şemsiyelerden geçilmiyor. Moda sektörü zaten tamamen algısal eskitme üzerine kurulu. Her sezon başka renkler, başka tasarımlar moda oluyor. Geçen yaz giydiğiniz kıyafetler eğer çamaşır makinesinden hala sağlam çıkmayı başarabildilerse demode ilan ediliyor. Modası geçen eski kıyafetler de bazen nezaketen bazı illerimizdeki köy okullarına, ama çoğu zaman da çöpe gidiyor. Pek çok bilgisayar oyunu da genelde algısal eskitme ile yeniden satılır. PES 2020'den 2021'e oyunun özünü etkileyen pek bir yenilik olmazken genelde en önemli değişiklik takım kadroları olur. Kimse eski kadrolarla oynamak istemediğinden her sene yeni oyuna yeni ücretler ödeyerek satın alınır. Oysaki her sezon uygun bir fiyata resmi bir transfer güncellemesi satılmış olsa sorun çözülebilecektir. Yazıcı firmaları asıl parayı yazıcıdan değil mürekkepten kazandığından yazıcılar genelde çok pahalı olmaz. Ancak bazı yazıcı şirketleri daha fazla kartuş satmak için yazıcıların içine baskıların renginin solmasını programlayan bir çip yerleştirir. Aynı çip sayesinde daha önce belirlenen bir baskı adetine ulaşıldığında ise yazıcı kendini kilitlemektedir.
Böylece kartuşta hala yeteri kadar mürekkep olmasına rağmen kartuşu değiştirmeniz 8 ila 10 kartuştan sonra da yazıcıyı değiştirmeniz gerekir. Peki planlı eskitme çeşitleri nelerdir? Sistematik eskitme. Piyasaya çıkarılacak yeni ürünün bir önceki model özelliklerinden daha üstün olduğunu göstermek, moda ve trend kelimeleriyle ürünlerdeki eksikliklerin bizlere yansıtılması, yeni çıkan ürünlerin özelliklerinin insanların zorunlu ihtiyacıymış gibi gösterilmesidir. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar sistematik eskitmenin yoğun örneklerindendir. Stil eskitme. Ürünümüzün görselliğindeki farklılıklar ve detayların değiştirilerek yenilenmesidir. Bir arabanın yeni kasasının çıkması, bir telefonun parlak renkte olanının piyasaya sürülerek göz zevklerine hitap edilmesi de planlı eskitmenin bir parçasıdır. Bildirimle eskitme. Dijital ürünlerimizin bildirimleri, yeni akıllı televizyonlarımızın akıllı kumandalarının pili zayıfladığında "pili zayıf, değiştirin" demesi kadar basit bir olaydır. Telefonunuzun bataryasının erken bitmeye başlaması ve sürekli batarya zayıf sinyalinin vermesi gibidir. Bu yöntem günümüzde az kullanılsa da planlı eskitmenin bir parçasıdır. Tüketerek eskitme. Ürününüzün çalışması için başka bir ürüne ihtiyaç duyulmasıdır. Örneğin kumandalarımızın pilleri. Bu gibi ürünlere ikame ürün yani tamamlayıcı ürün denir. Tüketerek eskitme yani diğer bir ürüne ihtiyaç hissettirir. Başka bir örnekse bu şarj bataryasını alırsan telefonun şarjının bitmemesine yardımcı olur gibi pazarlama stratejileridir. Büyüklerimizin eskiden evladiyelik olarak nitelendirdiği ürünlerin hangisi için şu anda aynı ifadeyi kullanabiliyoruz? 1924'te Cenova'da bir araya gelen sermaye sahipleri burada dünyanın ilk küresel kartelini kurdular. Bu kartel Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Norveç, İsveç, Japonya, Avustralya ve Brezilya'da faaliyet gösteren ampul üreticilerinin daha çok kazanç elde etmelerini sağlayacaktı. Ayrıca böylelikle ampul üretimini kontrol edip dünya pazarını kendi aralarında bölüştüler. Kartelin adı Fibes. Fibes karteli ilk iş olarak uzun ömürlü ampul üreten şirketlerin kapanması için her şeyi yaptı. Bunlar arasında hükümetlere para verilmesinden tutun, bu şirketlerin ham madde bağlantılarını engellemek, kötü imajlı haberler yaptırmak dahil. Thomas Edison'ın 1881 yılında ticari amaçla ürettiği ampul 1500 saat çalışıyordu. Bu bir rekordu çünkü Edison kendi filamanını ürettiğinde bu filaman 3 dakikadan fazla ışık vermiyordu. Şimdi ise 1500 saat ışık verebilen ampul büyük bir başarıydı. 1924'te 2500 saat yanabilen ampullerin reklamları yapılıyordu. Kartel de bu yıl kurulmuştu ve amacı şuydu: ampullerin ömürlerini 1000 saatle sınırlandıralım. Kartel 1925'te ampullerin teknik olarak 1000 saat çalışmasını düzenleyecek bir komite tayin etti. Kartelin adı 1000 Saatlik Ömür Komitesi. Nasıl yani? Daha çürük ürün yapmak için deney mi yaptılar? Evet, daha çürük ürün demek daha fazla tüketim demekti. Böylelikle kartel daha fazla para kazanacaktı. Hatta kartel kendi üye şirketlerini bile 1000 saatlik ampul üretiyorlar mı diye denetledi. 1925'ten 1927'ye kadar 2 yılda ampullerin ömrü 2500 saatten 1500 saatin altına düşürüldü. 1940 yılında kartel amacına ulaştı ve tüm dünyada ampullerin ömrü 1000 saat olarak standartlaştı. Böylece bir ürünün ömrü ondan elde edilecek karla ters orantılı şekilde belirlendi. Peki tüketiciler olarak ne yapmalıyız? Bir ürünü yenisiyle değiştirmek fikri aklımıza geldiğinde kendimize sormamız gereken 2 şey var. Bu gerçekten eskidi mi ve yenisi gerekli mi? Yoksa sadece eskimiş olduğu algısına mı kapıldık? Bunun analizini iyi yapmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Aynı zamanda planlı eskitmenin bir oyun olduğu fikrinden ziyade diğer birçok pazarlama stratejisinden sadece biri olduğunu bilerek tüketim davranışlarımıza yön vermek de önemlidir. Videomuzu beğenmeyi, benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.